Efendim merhabalar. İzzet Nazlı Aka ve Pınar Turan'la birlikteyiz. Geçen videoda izlediğiniz ve kulaklarını çınlattığımız Pınar Turan şimdi bizle. Macera devam ediyor. Bakalım Pınar bize neler anlatacak? Önce hocasına tabii söz vermemiz gerekir herhalde. Hocası tekrar hatırlatsın bize Pınar Turan'ı ve neler konuşacağız bugün. Buyursunlar İzzet. Herkese merhaba. Geçen videoda çok ismini geçirdik. Pınar bizim bu maceraya birlikte başladığımız hem öğrencim hem meslektaşım. Gurur da duyduğum bir mezunum. Kendisiyle işte ne kadar 8 sene mi oldu Pınar? 8 sene önce başladığımız bir süreçte Evet. ilk Türkçe Cumhuriyet döneminde bestelenmiş Türk viyonsel eserleri hakkındaki kitabı onayını alıp yayınlatmayı becerdik. O sürecin sebebi Pınar'ın sanat yeterlilik eğitimi alması sırasında yapılması gereken akademik çalışmaların bir parçası olmasıydı. Biz o çalışmalar kapsamında kitap sürecini bir yandan yürütürken bir yandan Pınar aynı zamanda bizim Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın sanat yeterlilik programının bir parçası olarak çalma kısmında da birçok eser seslendirmesi gerekiyor. Bu eserlerden birinin de Türk bir viyonsel konçertosu olması gerekiyordu. Sağ olsun Doğan Cangal hocamız önümüzdeki haftalarda umarım bizimle birlikte olacak videolarda. Onun teşvikiyle konulmuş bir maddedir bu. O konçertolardan biri olarak Türkiye'de şu an 30 küsur tane bestelenmiş viyonsel konçertosu var. Diyeceksiniz ki bu sayı nereden çıktı? Bu da bizim kitabımızın 2021 yılı itibariyle geldiği son noktanın bir parçası. Bir yandan öndeki notlara bakıyorum. Evet, şu an konçertolar 36'da. Biz bu kitabı yazarken, ilk kitabı, bu rakamlar daha sınırlıydı. Pınar'la da o dönem bizim için çok önemli olan Hasan Ferit Alnar gibi hem Cumhuriyetimizin övünç kaynağı olan Türk beşleri diye de ifade edilmiş önemli bestecilerimizden biri olan bir bestecimizin viyonsel konçertosu var ki Türk viyonsel repertuarının Cumhuriyet döneminde yazılmış ilk Türk konçertosu, ilk Türk viyonsel konçertosu. Pınar'ın onu seslendirmesini düşündük ve Pınar o eseri mezuniyet sınavında çaldı. Bu serinin de başlamasının bir sürecinde de bunlar işin bir parçası. Pınar'ın o eseri seslendirirken tabii ben akademik anlamda onun o dönem hocası konumundaydım ama ne düşündü, ne hissetti, eseri nasıl araştırdı, bunları kayıt altına alarak, görüntülü olarak bir arşiv oluşturmak istiyoruz. Ben kaydı sonunda tekrar bunu söyleyeceğim ama şu an bir ön söz olarak bunu tekrarlamaktan beis görmüyorum. Pınar da ben de her ne kadar akademik ünvanlar taşısak da sonuçta viyonselciyiz. Bu ne demek? Biz çalgıcıyız. Biz akademisyen de olsak temel çıkış noktamız icracılık. Biz müzik tarihçisi değiliz. Biz müzik teorisyeni değiliz. Biz ne kadar araştırma da yapsak bizim Kürkçünün yani döndüğümüz Kürkçü dükkanımız violonselin başı. Gam yapıyoruz, arşi egzersizi yapıyoruz, arşi zıplatıyoruz, şudur budur. Yani biz çalıcıyız. O yüzden burada yapabileceğimiz hatalar, eksikler, yanlış anlaşılmalar tamamen bu bakış açısıyla değerlendirilirse iyi niyetli insanların bu konuda bizi üzmeyeceğini biliyorum ama kötü niyetlerini de takdirine bırakıyorum. Onların bileceği iş. Dediğim gibi bu bizim çıktığımız bir yol. Bu ülkeye, bu cumhuriyete, Atatürk'ün bize bıraktığı bu emanete sahip çıkmak için koyduğumuz bir tuğla. Bugünkü de o tuğlalardan sadece bir tanesi. Umarım daha yüzlercesi olacak. Bu saptamayı yaptıktan sonra ben konuyu Pınar'a biraz devretmek istiyorum. Pınar, ne düşünüyorsun? Niye çaldın? Ne yaptın? Ne hissettin? Eğlendin mi? Nereden daha çok ne yaptın? Biraz anlat. Merhaba, ben Pınar Turan. Öncelikle kendimi tanıtayım biraz. Hacettepe Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Ve şimdi başka bir üniversitede doktor öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. İzzet Hoca'yla bu konçertoyu seçme maceramız aslında enteresan bir süreç. Kendisi de aynı yollardan benim gibi geçtiği için bir Türk eserinin ne kadar zor
olduğunu, yani seslendirmenin ve biz Batı kaynaklı daha çok ağırlıklı eğitim gördüğümüz için Türk eserlerini maalesef biraz da bu anlamda yabancılaştığımızı ve kulak olarak da birazcık yabancı olduğumuzu belirtmek isterim. Dolayısıyla bu anlamda da bir Türk konçertosu seçmek için çok da seçici olmak gerekiyor. Hem akılda kalıcılık anlamında, hem kısa sürede çıkarılması anlamında, hem ezberlemek anlamında, eşlikle beraber çalmak anlamında gerçekten çok zor bir süreçti aslında. Hem benim kendi kaygılarım vardı, nasıl ezberleyeceğime dair, piyaniste nasıl seslendireceğime dair çeşitli kaygılarım vardı. Eee, ve bu anlamda da gerçekten İzzet Hoca bana çok yardımı olduğunu belirtmek isterim burada da. Eee, bunun sonucunda Ferit Anlar Konçerto'ya karar verdik. Bunun aslında piyanolu olarak ilk seslendirilişini ben yapmış oldum bir anlamda da sınavımla beraber ve dolayısıyla tüm jüri için de bu belki de çok değişik bir tecrübeydi. Çünkü daha öncesinde mesela Nevit Kodallı'nın konçertosu var. Daha önceden seslendirilmiş bir eser. Ben mezuniyette Nevit Kodallı çaldım mesela. Çünkü onun piyano partisi vardı. Elimizdeki tek piyano partili tabii benimki tarih öncesi oluyor artık. Arkeolojik döneme giriyor. O dönemde elimizde piyano partili Türk Viyonsel Konçertosu olarak Nevit Kodallı'nın notası vardı. Çok da zor bir eserdir. Ben onunla mezun oldum örnekli. Evet, devam etsen. Evet, yani, benim de açıkçası dediğim gibi biraz tereddütlerim vardı. Bir Türk konçertosu seslendirmek, her ne kadar Türk vatandaşı olsak bile bizim aldığımız eğitim doğrultusunda Batı ağırlıklı eğitim aldığımız için biraz daha uzak kalıyoruz, Türk eserlerine. Dolayısıyla çok fazla tabii ki dinlemek gerekiyor bu anlamda. Çok kulak aşinalığı gerekiyor çünkü biz aynı zamanda da işitsel insanlarız. Dolayısıyla tabii ki, eseri çıkartma süreci bu anlamda, çok fazla işitsel kaynak olmadığı için, eee, çok iyi değerlendirmek gerekti. Çok iyi tekrar etmek gerekiyordu tabii ki. Piyanistle o doğrultuda çalışmak gerekiyordu, o sıklıkta çalışmak gerekiyordu. Ama ben, anları çalışırken çok hoşuma gitti. Gerçekten, zorlanacağımı düşündüğüm bir şey, çıkmadı ortaya aslında. Çok daha kolay, çıkardığımı düşünüyorum. Ufak tefek kısımlar hariç. Çok kolay akılda kalıyordu kesinlikle. Üçüncü bölümü Türk motifleri içeren, bir eser olduğu için çok kolay akılda kalıyordu. Makamsal bir eser aynı zamanda da. Hüseyini makamını, Ferit Anlar çok, sıklıkla kullandığı için Hüseyini makamı çok fazla geçiyor eserin içinde. Ve makamsal eser olduğu için de, birazcık daha fazla akılda kalıyordu. Ve çok, aslında güzel bir süreçti yani. Peki ben araya gireceğim, birazcık heyecanlandırayım. Hocanıza sorayım o zaman. Değerlendiren İzzet'ti yanılmıyorsam. Duatesi nasıldı? Performansı nasıldı? Duygu geçti mi? Yani olumlu sonuçlandı ki bugün doktoralı Tabii canım, öğretim bugün görevlisi burada. olarak, Yok. meslektaşım olarak görevine devam ediyor. Orada tabii ki bir sıkıntı yok. Yani ben de hiç bilmediğim bir Hasan Ferit Alnar gibi ama çok da öğrenmeyi istediğim bir konçertoyu Pınar'ın yaşadığı süreç sırasında ben de öğrendim. Bana çok büyük fayda sağladı. Bir hocanın e, görevi ya da süreci, hele cello gibi ucu bucağı olmayan bir enstrümanda hiçbir zaman bitmez. Ben de öğreniyorum. Öğretmek de bir öğrenme sürecidir sonuçta ki Hasan Ferit Ağanlar'ın biraz aslında hayatına da çok az girmek lazım. Her ne kadar İstanbul kökenli, İstanbul doğumlu, İstanbul eğitimli bir e, müzik insanı olsa da 1930'larda Cumhurbaşkanlığı, o zamanki adı Riyaseti Cumhur Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şef olarak atanmış. Sonra Ankara'da hayatına devam etmiş. Konçertoyu David Zirkin'e ithaf etmiş ki David Zirkin kim diyeceksiniz? Bu isim nereden çıktı? David Zirkin Hitler'in Nazi zulmü döneminde Türkiye'ye gelmiş bir grup Alman müzisyen, sanatçıdan biri.
bizim okulumuzda, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hocalık yapmış. O zaman için çok önemli bir viyonselci, birçok hocamızın büyük hocası. Yani bizden biri, yani sonuçta benim şu an sanat dalı başkanlığı yürüttüğüm Ankara Devlet Konservatuvarı'nın benden kaç kuşak önceki Beyoncé hocası, ona ithaf etmiş doğal olarak. Çünkü başka Beyoncé hocası, Beyoncé'ci yok. Ve Hasan Ferit Anlar hocamız bizim okulumuzda hocalık yapmış biri. Yani dışarıdan biri değil, alaylı değil. Gayet konservatuvarımızın içinde biri ve biz böyle bir insanın konçertosunu sırf piyano partisi yok, Hasan Ferit Anlar yazmadı diye çalamamışız, çaldıramamışız. Ee, Pınar'ın çalmasından önce yanlış bilmiyorsam bir Münif Akalın çaldı orkestra eşlikli. Bir Gülgün Akagün Sarı Sözen çaldı. Onun dışında atladığım biri olabilir. Hani kusuruma bakmayın. Bunlar da evet, yazanlar 2 kişiydi. Çok fazla bir seslendirilme geçmişi yok gerçekten. Yani Peki, mutlaka David Zirkin çaldı, o ayrı, ama hani yakın dönemde son 20 yıllık periyotta çok her dakika çalınan bir eser değil. Değil. İlk çalan Evet yani David Zirkin olmuş, öyle mi? Doğru mu anladım? Tabii İlk evet, icrayla. yani Ve doğal olarak ithaf edilen 1930'da. kişi o. 1930'da. Konçerto 41'de yazılmış. 41'de yazılmış. E, Yani o yüzden zaten 43'te ilk bizde. çalınması diye hatırlıyorum. 43 tarihinde, 1943'te ilk seslendiriliş. 42'de Evet. yazılmış, 1943'te ilk seslendirilme. Sonra 2 kez daha Evet, 43 seslendirilmiş pardon, ve ben 41 sonra dedim, 43 doğru. Hı Yani hı. 43, ama öyle ya da böyle bu Türk Viyonsel Konçertosu formunda yazılmış ilk eser bizim için. Yani konçertonun başlangıcı bu. Ondan önce yazılmış başka formda e, Türk Pınar'ın Viyonsel eserleri var ama mezuniyetine kadar, pardon, Pınar'ın mezuniyetine kadar hiç çalınmamış mı, icra edilmemiş mi, seslendirilmemiş mi? yok, hayır, işte Gülgün Akagün Sarı Sözen çalıyor O ama iki orkestra harika. eşlikli. Ha, Münif orkestra. Akalın çalıyor, orkestra eşlikli. İşte David Zirkin'le Evet. çalınıyor, orkestra eşlikli. Ama piyano eşlikli, piyano eşlikli olmasının şöyle bir pratik anlamı var. Orkestrayı toparlamak, onları ikna etmek, onların programına girmek, bunlar büyük iş. Piyano eşliği olduğu zaman bir anda işler hızlanıveriyor. Yani bir kişi ikna ediyorsun, 80 kişiyi değil de. Yani bu bayağı büyük bir fark. Ee, Yani normalde biz nerede sanat yeterlilik mezuniyet sınavında Pınar 3 tane konçerto çalmak zorundaydı müfredat gereği. Orkestrayı 3 konçerto, toparlayın. ya öyle bir şey yok yani. Bir öğrenci mezuniyet için yani daha o kadar o noktaya gelemedik. İnşallah O temsil yüzden ediyoruz hani bizim şu için pandemide. piyano partisi olmasından dolayı büyük bir fırsat oldu. Jüride ilk defa hayatında piyano eşlikli Hasan Ferit Anlar konçertoyu dinlemiş oldu. Ya benim Evet. için de canlı performans olarak bu bir ilkti, piyano eşlikli. Büyük bir keyif yaşadık hep birlikte. Evet, kesinlikle. Biraz eserden bahsetsene, kaç Bir bölüm, konu challenge ne? olmuş dedin. Şöyle, ilk seslendirilişi bu arada kendisi yönetiyor. Alnar'ın kendisi yönetiyor. Nusret Kayar seslendiriyor. Yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Eee, Yani ben birazcık Alnar'a da değinmek istiyorum aslında. Bir kanun bestecisi, kendisi aynı zamanda da ut ve kanun küçüklüğünde öğreniyor. Annesi yine aynı şekilde kanun çalıyor, amcası yine kanun çalıyor ve kanunla aslında müzik hayatına giriyor ve onun sonucunda da bu şekilde bir ilerleme yapıyor. Sonra nedense mimarlık okuyor ve mimarlıktan sonra yurt dışına gidiş gelişleri var. Yurt dışında çok iyi bir kulağı olduğu fark ediliyor, keşfediliyor ve onun sonrasında mimarlığı bırakıyor ve tekrar müziğe yöneliyor. Ve yurt dışında mesela Viyana'da, Almanya'da falan kaldığı zamanlar var. Onun akabinde orada yaptığı besteler var, yönettiği orkestralar var. Sonucunda tekrar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de operalar yönetiyor. Ve böyle bir hayat süreci var, müzik yaşamı süreci var. 1978'de aramızdan ayrılıyor Alnar. Genelde makamsal eserler yazmış olarak biliniyor aslında.
Kısa bir eser değil, 28 dakika. Hı Birinci hı. bölüm 5 sayfa Violonsel Partisi olarak, ikinci bölüm 2 sayfa, son bölüm yine 5 sayfa. Yani hiç kısa bir nota değil. Yani bugün Lalo Evet. Concerto 26 dakikadır. İşte Saint-Saëns Concerto, birinci Concerto 20-21 dakikada çalınır. Rokoko varyasyonları Tchaikovsky taş çatlasında 18-19 dakikadır. Yani uzun bir eser. Öyle Hı lay hı. lay lon bir şey değil. Değil kesinlikle. Yani aslında önemli olan şu, çalıcılık anlamında bir icracı olarak şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. İnsanın kendi çalıştığı zaman her ne kadar dinlemiş olsa da bir piyano devreye girdiği zaman ya da bir orkestra devreye girdiği zaman işin boyutu gerçekten bambaşka bir hal alıyor. Yani ki bu yeni ve sık çalınmayan bir eserse gerçekten çok ciddi bir emek söz konusu oluyor. Kendi tempolarınızı piyanistle beraber ayarlamak, yavaşlamaları, hızlanmaları ve bir Türk eserini gerçekten hakkıyla çalabilmek oldukça zor bir şey. O anlamda ben başarılı bir performans ortaya çıkardığımı düşünüyorum açıkçası kendi açımdan. Ama kesinlikle kolay bir süreç değil bu. Yani bir Türk konçertosunu tekrardan beğeniye sunmak ve onu kabul ettirmek, hakkıyla çalabilmek gerçekten çok kolay bir şey değil. Yani bizde Tayfun şunu söyleyeyim, hani işte bir Dvorak Concerto, bir Saint-Saëns, bunlar zaten leblebi gibi sürekli kulağımızın dibinde sürekli çalan eserler olduğu için, Haydn Concerto gibi. Bunlara zaten kulak aşinalığın oluyor ama hayatında hiç duymadığın, doğru düzgün kaydı olmayan bir eseri kaydetmek, çalmak bayağı bir iş. Bir kere konçerto ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bizde müfredat gereği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda konçertoların tamamı ezber çalınıyor. Yani Pınar bunu notaya bakarak böyle çalmadı. Oo, Oturdu, çok, çok, ezberledi ve çok ezber acayip. çaldı doğal Bilgiler olarak öğrendim. yani. Ve bunu 3 konçertodan biri olarak ezber çaldı. Bu lay lay lon bir şey değil. Bach suite'ini ezberledi. Sonatları biz oda müziği kabul ettiğimiz için notaya bakma hakkını öğrenciye veriyoruz. Hatta benim zamanımda o bile yoktu. Ben hepsini ezber çaldım. Biz tam dedim ya, arkeolojik zamanda yaptığımız için sanatta yeterli. Ya, az buçuk bir şey değil. 12 sayfa notayı Pınar, sadece bu konçerto için konuşuyorum. Diğerlerini de toplasan bir ton nota. Bah altısı var, bilmem nesi var. Cehennemi dibi. Yani bir ton eser ezberledi. Yani kolay bir süreç değil. Hele böyle bir sınavda bir de bunu çalmak hiç kolay bir süreç değil. Yani bugün çalmasıyla o gün çalması aynı kategoride değerlendirilemez. Peki bir şey sormak istiyorum. Kesinlikle. Konçertonun duygusu neydi? Yani çok basit anlamda hüzün, işte aşk vesaire, hasret, özgürlük, öyle bir duygusu hissettiğin, yani kodlanmış olan değil de belki çalarken hissettiğin, incelerken. Aslında şöyle söyleyebilirim, genel çerçevede değil ama bölüm bazlı değerlendirebilirim. Mesela ikinci bölüm, kaotik bir atmosfer diyebilirim. Kesinlikle kaotik diyebilirim. Yani, Alnlar her ne kadar makamsal müzik yapmış olsa da bu ikinci bölümde değil, daha çok üçüncü bölümde, son bölümde hissedilen bir duygu. Yani o makamsal, mesela bizim Karadeniz'in, bazı oynak ritimleri vardır. Yani bunlar, Alnar'ın konçertosunu, Violoncel konçertosunun üçüncü bölümünde, yazdığı ve dinleyiciye, hissettirdiği aslında motifler ve aslında bence en akılda kalıcı bölüm de üçüncü bölüm. Hem havasından kaynaklı hem daha dinamik bir bölüm, daha canlı bir bölüm. Kesinlikle dinleyiciyi mesela şöyle bir şey vardır, yani yavaş, hızlı, sonra tekrar yavaş. İşte yavaşta seyirci birazcık gevşer, dinleyici ondan sonra koltuğunda yayılır ama hızlı bölümde bir anda ayağa kaldırırsınız ve o dinleyici, izleyici size, kanalize olmaya başlar, dikkatini çekmeye başlarsınız. Aslında üçüncü bölüm tam anlamıyla böyle bir, atmosferde geçiyor. 1'inci bölüm çok daha genel anlatan ve, eser hakkında genel bir fikir veren bir bölüm. Bu şekilde ama kesinlikle bence, bir Türk violonselcinin çalması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Yani çokça çalınan Adnan Saygun var. Kesinlikle sonatı, partitası, konçertosu çok sık çalınan, bir besteci. Fakat Alnar biraz daha arka planda kalmış bir besteci ve bence kesinlikle kalmaması gereken, aksine insanların korkarak değil, kesinlikle bir
teşvikle yanaşması gereken bir besteci olduğunu düşünüyorum. Keza Kanun Konçertosu'yla aslında çok fazla tanınan bir besteci. Violonsel Konçertosu da bu anlamda kesinlikle hatırı sayılır bir eser. Yani hiçe sayılmaması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türk beşleri denen tanımlama aslında ne kadar objektif bir tanımlama bilemiyorum. Biri ortaya delinin biri kuyuya taşı atmış. Hepimiz o taşı çıkartamamakla hayatımıza devam ediyoruz. Birçok en az o beşler kadar önemli bestecimiz o listenin dışında. Ama sırf o tanımdan gidilirse Türk beşleri arasında viyonsel eseri sadece bir tane yazan tek bestecimiz de bu. Yani Cemal Reşit Rey'in 2 tane var. Ekrem Zeki'nin 3 tane var. Adnan Saygun'un 3 tane var. Necil Kazım'ın yine 3 tane viyonsel eseri var. Aralarında bir tek Alnar sadece konçerto yazmış. Diğerlerinin 2'şer 3'er eserleri var. O anlamda hani böyle bir renk paleti diye düşünürsek aralarında en Alaturka musikiye yakın tarafta duran kişi işte Ekrem Zeki ve Cemal Reşit Rey belki yine biraz daha bu tarafta. Necil Kazım en öbür tarafta. Adnan Saygun biraz daha ortaya yakın. Hani bu tarafa baktığın zaman en bu taraftaki kişi Hasan Ferit Ağanlar. Ne diyorsun Pınar? Bu beşleri sınırlayarak konuşuyorum. Yoksa en önemlileri demiyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bu Türk bestecilerinden bazıları Atatürk'ün emriyle yurt dışına giden besteciler, bazıları da kendi imkanlarıyla yurt dışına gitmiş olan besteciler. Mesela Saygun bu anlamda gerçekten Paris etkisinde çok kalmış eserleri var kesinlikle. Yani onu dinlediğiniz zaman ya da çaldığınız zaman partide olsun, sonat olsun, konçerto olsun kesinlikle bir yurt dışı havası geliyor. Yani onun etkisinde kalmış bir besteci, yani %90 anlamda öyle olduğunu söyleyebilirim. Ama Alner daha yerel motifleri tercih etmiş bir besteci. Yani çok fazla Batı etkisinde değil ama kendi özgün müziğinden, etnik müziğinden çok fazla çıktığını söyleyemem bu anlamda. Yani Saygun kadar dışa dönük bir müzik değil. Ama mesela bir Fransız besteciyle, bir Debussy ile, Fauré ile beraber Saygun'u karşılaştığınız zaman çok daha benzerlikler görebilirsiniz ama Ağanlar dediğim gibi o şekilde değil, daha etnik bir müzik söz konusu Ağanların müziğinde, daha yöresel motifler söz konusu kesinlikle. Evet, yani eserin yapısı tipik bir 3 bölümlü konçerto formunda. O anlamda Hasan Hoca hiçbir olağan dışı bir form kullanmamış ama tabii müzik üslubu olarak son derece yerel, bu toprakların insanı, kendisi de kanun çalan bir bizim işte sanat musikisi dediğimiz forma daha yakın bir tadı, keyfi olduğu için ama yani kullandığı bütün armonik formlar birebir bir o zamanın tanımlamasıyla Batı müziği benim geçen seninle yaptığımız söyleşide kullandığım entelektüel müziğe uygun. Bu tabiri sen yeni duyuyorsun Pınar. Ben yaptığımız müziğe entelektüel müzik diyorum. Çünkü bu artık Batı falan değil. Dünyadaki çeşit sayısı içinde Batı'yı çoktan birkaç kat katladığı için buna Batı müziği demek biraz kulağın tersten göstermek oluyor. Batı'ya Çin'den gitmeye kalkışırsan dünyanın 3'ünü geçmen lazım şu an. Artık o yüzden Batı müziği denemez. Keza Kore'deki Evrensel de çeşit denebilir sayısı. belki. Ya evrenselde biraz sanki yerel tatları havada bırakıyormuş gibi geliyor. Halbuki bizim müziğimizin yerel tatları havada bırakan hiçbir tarafı yok. En önemli örneği işte şu an konuştuğumuz Hasan Ferit Ağanlar. Ben buna tamamen entelektüel müzik diyorum. Okumayan, e, yaptığı şeyin detayına, ya ilgilendiği konunun detayına girmeyen birisi için kesinlikle zevk vermeyecek bir müzik. Bunun için mutlaka okumak, araştırmak, ilgilenmek, emek harcamak gereken bir müzik. Bence en büyük farkı diğer birçok müzik türünden bu. Evet, dinleyicinin de Yani emeğini istiyor diyoruz o entelektüel Kesinlikle. altında Kesinlikle. Yoksa bu entelektüel bir sınıfçılık, bir aristokrasiden bahsetmiyorum. Aristokrat Tam tersine demedim davette zaten. bulunuyoruz, gelin bu emeği verin diye. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi çünkü Pınar çok değindi ona. Bu makamsal, sen de anlattın, kanun bestecisi Hasan Ferit Anlar. Zaten violonsel perdesiz bir enstrümandır ve entonasyon zordur.
bir entonasyon problemi vardır. Bir de makam girince işin içine entonasyonla iyice zorlaşıyor mu? Öyle algılıyorum ben perdeli şey çaldım. Şöyle bir durum var. Şimdi bizim kullandığımız tonlar aslında burada kullanmak durumundayım. Yani batı tonları, yani majör minör tonlar, ama makamsal dediğimiz zaman modlar devreye giriyor. Yani yazım olarak bakılınca register'de hem bemol hem diyez aynı anda aynı tonun içinde geçebiliyor anlamına geliyor makamdan bahsettiğimiz zaman. Ama biz armonik, melodik veya doğal minör, majör tonlarda o şekilde yani batı armoni sistemi o şekilde gelişmiş bir sistem değil. Dolayısıyla kulağımızın aşina olduğu sistem aslında majör, minör tonlar. Dolayısıyla makam devreye girince bir gamdan yola çıkınca o gamın ortasında bemol, sonra 2 nota, sonra diyez olabiliyor ve aslında şaşırtmaca kısmı ve zorluk kısmı belki de burada kulağın aşina olmaması kısmında devreye giriyor. Ben Dolayısıyla burada küçük bir saptama yapayım. Benim yüksek lisans bitirme eserim Haçlı Seferlerinin klasik müziğin kökleriyle olan ilişkisi üzerine kurulu. Makamsal mod denen şey de aslında öyle doğuyla bizim zannetmeyi istediğimiz şeyle zerre kadar alakası yok. Bayağı bildiğiniz Süryanilerin, Ortodoksların kullandığı müzik. Yani eğer şu an biz tonal müziğe, işte majör minöre batı diyorsak, o da aslında doğudaki batı. Yine Hristiyan kaynaklı bir şey. Ortada hani atalarımızın Orta Asya steplerinden getirdiği veya tarih içinde kurulmuş birçok devletin yarattığı bir şey yok. Yine bu topraklarda, Anadolu topraklarında üzerinde yaşadığımız, ait olduğumuz, doğduğumuz ve öleceğimiz topraklarda doğmuş ama ha Gregorian, ha Süryani, ha Ortodoks gibi farklı tanımlarda kullanılan kilise müziklerinden alınma şeyler. Yani bizim sanat müziği dediğimiz şey de aslında Türklerle falan hiçbir alakası yok. Bildiğiniz Bizans kilise müziğinden bahsediyoruz. Evet, Yani bugün gidin Mardin'de, Midyat'ta bir Süryani kilisesinde duyduğunuz şey, bu sanat müziği dersiniz. Aslında sanat müziği ama hikaye o yani bile, ortada. yani Türk sanat müziği tanımı bile zaten arızalı ve eksik, yanlış bir tanım değil midir? Yani sanat müziği, müzik zaten bir sanat falan. Sonra bir klasik Türk müziği, hatta müziği de biraz daha klasik duysun diye musiki falan derler. Evet, aslında müzik belki kimsenin sahip olamayacağı, o topraklarda yaşayan insanların bölüşeceği bir şey. Bu yaptığımız da zaten o toplumsal belleğe bir katkı olsun diye, değil mi? Bir kişinin ya da bir grubun çok da sahip olabileceği bir şey değil. Biz onu da tartışıp duruyoruz sürekli. Yani Hasan Ferit Ağamlar bir bize ait olmayan, bir bize ait olan iki fonksiyonu birleştirmiş falan değil. Aynı müziğin daha erken bir formuyla daha modernleşmiş bir formunu bir araya getirmiş bir kişi. Yoksa ortada iki farklı veya düşman ya da birbirine zıt kampın bir evliliği ya da uzlaşması yok. Aynı türün ya da aynı ağacın daha erken formuyla daha gelişmiş bir formunu bir araya getirmiş. Aslında ortada öyle birilerinin satmaya çalıştığı gibi bir şey yok. Olamaz da zaten. Yani müzik lineer gider. Yani hepsinin başı Anadolu'dur. Bizim topraklarımızdır. Her şey 1. Haçlı Seferi'yle başlar. Bütün bu hikaye. Ve bu kesinlikle Haçlılara falan da ait değildir. Bu toprakların sonucudur. Bugünkü klasik Batı müziği denilen, halbuki bana göre entelektüel müzik. Ama sonuçta dibinde bu topraklardan da gitmiş olsa bunlar bir sürecin parçalarıdır. Hasan Ferit Ağamlar'ın yaptığı da çok erken bir formuyla, türüyle daha gelişkin bir formunun iki farklı türünü birleştirmek. Fusion, yemek yapmak gibi bir şey ama sonuçta ikisi de yemek, ikisi de gıda. Yani ortada iki tane farklı şey yok. Bir tarafta taşları yemekle birleştirmeye falan çalışmıyor yani. Birebir aynı şeyden bahsediyoruz. Bir de galiba eser aslında zamansız oluyor. Yani timeless anlamındaki, yani 1930'larda 40'larda beslenmiş, onu klasikleştiren ve işte yüzlerce yıl belki çalınmasına sebep olan da o. Çünkü insani duygularla yine çıkıyor ve o teknikler birleşip bu oluyor. Çok güzel bir saptama yaptım bu arada, mükemmel.
çok da iddialı bir tespit, yani bu topraklardan çıktı. Aslında bir sahip çıkacaksa bizim sahip çıkmamız lazım. Ama biz hep niyeyse Batı müziği diyoruz, klasik Batı, yani kulağımız ona Hiç alışık. alakası yok. Adamlar bizim ürettiğimiz bir şeyi nasıl bugün Çin dünyada geliştirilmiş olan birçok teknolojik gelişmeyi alıp daha ileri götürdüyse ki bunu 70'lerde Japonlar yaptı. Bu da öyle bir şey. Geldiler topraklarımızı birinci Haçlı Seferi'nde büyük savaşlar sonucu bir hırpaladılar Anadolu topraklarını. O zaman bizim atalarımız yine burada yaşıyordu. Anadolu'nun o zamanki sahipleri. Aldılar buradan ne varsa götürdüler. Götürürken götürdükleri şeylerden biri de çalgılar, müzik formlarımız. Buradaki uygarlıktı. Yabanlar Avrupa'ydı. O bir dönemdi. Sonra aradan 400 yıl geçti. Bir şeyleri geliştirdiler. Hasan Ferit Anlar Hoca bir o dönemdeki bu bir dönemdeki, çünkü biz burada onu geliştirmeyi beceremedik. Aynı form 700 yıl kaldı, 800 yıl kaldı. Hiçbir ilerleme olmadı. Ta 1100'lerdeki, 1200'lerdeki formda kaldık. Onlar 16. 17. yüzyıldaki formla iki formu birleştirdiler. Ortaya böyle bir füzyon durum ortaya çıktı. Bu kötü mü? Hayır, ben çok memnunum. İyi ki de yapmış. Harika bir eser kazandırdı yapıyı, ama hani böyle olmayan kavramları birbirine sokmanın bir anlamı yok. Hepsi de sonuçta bizim Anadolu topraklarından onlara gelip turistik olmayan sebeplerle geçerken aldıkları eserlerin sonucu. Kendileri tabii geliştirdiler de. Tamamen bir hazırlıkçılık değil. Var mı burada söyleyeceğim bir şey Pınar? Şöyle şimdi iki taraftan, aslında taraf da demek çok doğru değil belki, yani iç içe gelişen hem batı hem doğu. Ama burada şimdi dönemi de düşünürsek aslında Anlar'ın kullandığı orkestrasyon çok yoğun bir orkestrasyon. Yani her şeyiyle ortada, tüm enstrümanlar baskın bir şekilde, çok yoğun bir atmosfer var. Yani bunları da belki belirtmek gerekiyor. Yani hem çalıcılara bir iyi bir izlenim uyandırmak açısından hem de cazibesi açısından kesinlikle orkestrasyon çok yoğun ve kalabalık bir orkestrasyon var. Mesela ritimler, anlatmak istediği şeyi çok birebir net anlıyorsunuz. Yani bağlar, ona göre nota bağları o şekilde, noktalı ritimler, her şeyi çok net bir şekilde kullanmış. Yani o makamsal temayı ifade etmek için noktalı ritimler çok yerinde kullanılmış. Atmosfer buna göre, notaların yazılışı, la telinde veya do telinde oluşu kesinlikle düşünülerek yapılmış. Yani tesadüf eseri asla değil. Ve bunlar kesinlikle müziğini, anlatmak istediğini net bir şekilde ortaya koyar yönde olan yazınsal şeyler. Bunları da belki belirtmek gerekiyor. Peki sen bu hazırlanırken bu konçertoya kaydını dinledin mi, dinleyebildin mi? Ne kadar Tabii, zamanını tabii. aldı? Kodlama sürecin nasıldı? Şöyle, tabii ki belirli izlediğimiz, dinlediğimiz yayın portalları var. Oralardan da ben aynı şekilde edindim, ama dediğim gibi yani 2 tane sanırım kayıt var. Net olarak cızırtısız olan, yani net dinleyebileceğimiz yeni audio kayıtlarla yapılmış olarak. Dolayısıyla sınırlı bir şey var. Yani nasıl anlatayım? Sınırlı bir dinleme durumunuz ortaya çıkıyor. O yüzden hani kesinlikle bestecinin yaşam öyküsüne ihtiyacınız oluyor. O döneme ihtiyacınız oluyor. O dönemdeki idare şekline bile bazen ihtiyacınız oluyor. Hani nasıl şekillenmiş, nasıl bir yankı uyandırmış o O çalındığı dönemle dönemde. empati kurmaktan mı söz ediyorsun? Yani Tabii ki, o dönemi yaşayanlar ve o tabii duyguları ki, yaşayanlar. tabii ki. Çünkü bugün hadi bir şu senfoniden dinleyeyim, bir Berlin'den dinleyeyim, bir buradan dinleyeyim gibi bir seçeneğin de yok. Ve dönemsel Kesinlikle. şeyleri var, renkleri var. Tabii ki, yani şöyle söyleyeyim, nasıl bir savaş ortamında yazılan müzik, o dönemin bestecisi o savaşın ortasındaysa eğer başka türlü bir müzik ortaya çıkıyor, ama aynı milletin bestecisi o savaş ortamında o ülkeden kaçıp başka ülkeye sığındığı zaman çok başka bir yönde bir eser ortaya çıkıyor. Bu da aynı şekilde, yani o dönemde savaş olduğu bir durum yok, ama sonuçta yani idare şekli, yönetim şekli kesinlikle müziğe de yansıyor.
bu yapılan müzik nasıl şu anda popüler müzikler daha aktifse ve popüler ve daha hızlı bir yaşam gündemdeyse müzik de bu çerçevede şekilleniyor. Yani işte barok dönemde görüyorsunuz süslemeler var mesela. Barok kıyafetler nasıl daha kabarık, işte o dönemki kıyafetler. Yani moda, müzik ülkeden bağımsız bir şekilde düşünmeniz asla mümkün değil zaten. Yani insan çünkü bunun içinde. İnsanın karakteri de bunun içinde şekillendiği için kendini ne kadar yalıtırsa yalıtsın tabii ki bir sanatçının, ressam da aynı şekilde, mimar, heykeltıraş, müzisyen, bunların hepsinin kendi bireyselliğini ortaya çıkarıp bir eser koyuyorlar. Yani bir mimari de ortaya çıkarıyor bu şekilde. Aynı şekilde ressam da kendi resmini ortaya çıkarıyor. Kendi duygularını, bir ekspresyonizm, empresyonizm. Yine dönemsel kesinlikle etkileri var. Ama bir o kadar da kişisel bazda etkileri var. Yani hem kişisel hem de o dönemin ülkenin şartlarından etkilenen bir müzik var. Yani bu çerçevede belki de değerlendirmek lazım Ülkenin ortaya ve çıkan belki eserleri. belki dünyanın da, şimdi İzzet bir pencere açmıştı, büyük, hakikaten önemli şeyler söyledi. Onun üstüne senin söylediklerinde işte o entelektüel müzik, emek gerektiren, dinleyenin Hı hı. emeğini isteyen müzik başlığının altını dolduruyor aslında. O dönemin ruhu, o dönem dünya, işte İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki, az önce kaotik dedin mesela, o kaotik dünyanın hali, yani Evet. 1940'ları yaşıyoruz, hissediyoruz. Demek ki bir eser izlerken, dinlerken o müziği bu katmanlarıyla da Hı hı. değerlendirmemiz gerekiyor. İşte aslında bunu dolduruyoruz, bunun altını, belleği böyle dolduruyoruz. Peki Hı bugün hı. birileri çalmak istese, inşallah bu videolar, bu çalışmalar özendirecek genç cello Hı hı. öğrencilerini, heveslileri. Bugün ne hisseder ya da ne dersin bugün çalmak isteyene? Yani Hasan Ferit Anlar Konçerto'yu çaldın. Çalın, bunu öğrenin. Çok şey öğrenirsiniz. Bakın o dönemin Küçük duygusunu da. bir dipnot düşebilir miyim Lütfen. burada? Hasan Ferit Anlar Hoca için 1942-43 eserin bestelendiği yılın şöyle bir özelliği var. İlk evliliğini yaptığı yıl. Büyük aşk yaşıyor. Oo, kaotik olmasının sebebi ondanmış. Yani evlenmek üzere Kişisel. bir opera öğrencisi, bir opera Mükemmel. sanatçısı adayıyla Ayhan Aydan'la evlenmek üzere tam o senelere denk geliyor. Yani aslında eminim kafasında kelebeklerin uçuştuğu bir dönem. Yani çok Duygusal. eminim Nerede? Hasan Ferit Anlar Hoca kim bilir neler hissetti. Yani bunu bir küçük dipnot Ne olarak güzel, koyayım çok oraya. teşekkür. Devam Harika et. oldu. Bence süperdi. Bu arada şöyle bir şey var, yani Hasan Ferit Anlar'ın bu tarihten daha sonra 64 gibi sanırım ilk eşinden olan oğlunun intiharı söz konusu. Yani 17 yaşındayken oğlu intihar ediyor, ilk eşinden olan oğlu, ve tabii ki bu çok büyük bir kayıp onun için. Yani hayatında böyle bir mihenk noktası var, yani onu da Çok acı. belki belirtmek Çok acı. gerekiyor. Çok iyi. Evet, ilk eşinden olan oğlu intihar ediyor o tarihte. Ben kronolojik bir iki ufak dipnot aktarayım. Bunun sonra Facebook sayfasına ve YouTube olmasa da Facebook'a koyacağız muhtemelen. Yani ilk konçerto olmasının arkasından 1946'da Necil Kazım Akses Hoca kendi konçertosunu besteliyor. Tam üçüncüsü için biraz yuvarlak bir ifade kullanacağım. Hala çözemedik onun. Necip Celal Andel'in Violonsel konçertosunun tam tarihi belli değil. 46 ile 50 arası ama çok emin olamıyoruz. Daha dün akşam Cihat Aşkın'la tekrar konuştuk. Burası biraz muallak. 46 ile 50 arası Necip Andel var. 1954'te Cemal Reşit Rey'in solo viyonsel için konsertan parçaları var. Yalçın Turan'ın viyonsel ve orkestra konçertosu 1956'da. Böyle arada 2-3 yıl o zamanın en önemli Türk beşlerinin dışındakiler, birçok önemli bestecimiz olduğundan bahsetmiştim. Böyle arka arkaya eserler, konçertolar bestelemişler. İşte 56'da Yalçın Tura'dan sonra Nuri Sami Koral 1960'ta bestelemiş. Kemal İlerici 1967'de bestelemiş. Böyle gidiyor. Yani bizim baba hocalarımız, baba kompozitörlerimiz üçer yıl arayla birer konçerto ortaya çıkartmışlar. Ne kadar O güzel. anlamda o sürecin
başlangıcı Hasan Ferit Alnar'la başlıyor. Çok verimli bir dönem geliyor ardından. Evet, 72'de 8 yıl Türkiye'de Beyoncé eseri bestelenmiyor. 72 ile 80 arası. Yani bundan %100 emin olarak konuşuyorum. O yani 40'ların başıyla 70 arası Beyoncé için çok verimli. Sonra 2000'lerde tekrar başlıyoruz ama o ara hakikaten 2-3 yılda bir Beyoncé konçertosu bestelenmiş ve bunun birinci taşını Hasan Ferit Alnar Hoca döşemiş. Bunda belki şöyle bir şeyin de payı olabilir. Şimdi violonsel tabii ki çok daha önceki bir tarihten bahsediyorum ama keman ve piyano ilk solistik enstrüman olarak ortaya çıkıyor. Violonsel daha bunlardan sonra bir solistik enstrüman olarak orkestrada ön plana çıkıyor ve ben eminim ki violonselin daha sonra ortaya çıkmasından kaynaklı eserler de bu bazda şunu da yazalım, bunu da yazalım. Besteciler de o alanda daha yeni bir enstrüman ortaya çıkınca daha fazla eser yazma düşünceleri bundan da kaynaklı olabilir belki de. Pınar, burada bir ukalalık edeceğim. Büyük bir keyifle bu ukalalığı yapacağım. Bir gün Türkiye'de keman ve piyano hakkında da bizim yaptığımız türde bir araştırma olursa onların da keman konçertolarının ve piyano konçertolarının ve viola konçertolarının ve trombon konçertolarının nasıl bir kronolojisi olduğunu onlar bize açıklar, biz de dinleriz. Ama şu an elimizdeki tek kronoloji Beyoncé üzerine. O yüzden onların bir gün bunu yapmasını bekleyeceğimiz tarihe kadar tek kronolojik liste bizde var. Bundan alınmaları ve bu konuda bir çaba göstermeleri için bu taşı da böyle kocaman ortaya koydum. Siz bir şeyleri başlattınız, ardından onlar da gelir inşallah. Umarım yani bundan bu oğlan ne diyor, niye böyle konuşuyor, çok ağır oldu bu diyecek birileri çıkar da bir zahmet bu kronolojiyi yaparlar. Biz de deriz ki ha öyle değilmiş de böyleymiş. Özendirelim canım, işte buyursunlar diye davet ediyoruz. Harika bu emek. Çünkü tekrar söylüyorum, tekrar da teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bizim müziğimizin, bizim kültürümüzün, yani müzikal kültür belleğimizi şöyle bir sağlama, temize çekiyorsunuz, kaydediyorsunuz ve bugünden sonra artık çok farklı olacak bir şeyler. Yani bu hep gösteriyorum, Pınar'la başlayan bir önceki bölümde de andık ya şu kitap. Çok çok önemli bir çalışma. Ben bunu görünce heyecanlanıp bu sürece dahil olanlardanım. Çok çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Çok değerli bir şey bu. Bundan sonra... Ben son bir şey söylemek istiyorum. Klasik Batı müziğine sinir olmamın altındaki en önemli sebep, eğer Hasan Ferit Alnar bu konçertoyu yazabildiyse Haçlı seferlerinde buraya gelip Kılıç Arslan'la İznik'te büyük bir meydan savaşında ciddi şekilde bozguna uğradıkları ve büyük bir sivil kesimin tekrar geri dönmesinden dolayı aslında Haçlı seferlerinin sivil etkileri ortaya çıktı. Benim o zaman yazdığım ödevde de bu vardı, araştırmamda da bu vardı. Yani bugün klasik müzik diye bir şey varsa, tabii tek etken bu değil, yüzlerce etkenden biri. Birinci Haç Seferi'ndeki o İznik'te Kılıç Arslan'ın yaptığı büyük savaşın bir sonuçlarından biridir bu. Yani biz birilerinin müziğini yapmıyoruz. Bu topraklardan götürülmüş bir altyapının çok güzel işlenerek, çok güzel bir yere getirilerek, inanılmaz emekler verilerek gelmiş halinin tekrar bu topraklara geri dönmesi. Bugün ben gavurun müziğini yapmıyorum. Bu benim de kökeninde doğduğum toprakların bir parçası olan bir müzik. Bir süre gitmiş olabilir, altyapısı değişmiş olabilir, geliştirilmiş olabilir ama sonuçta geri geldiği noktada bu gavurun müziği değil. Bu bizim de içinde olduğumuz bir kültürün parçası. Bu çok güzel bir saptama. Esas bence iddialı olan şey de bu ve çok güzel. Bana da yeni bir bakış açısı kazandırıyor, samimiyetle itiraf edeyim. Bence çok çok güzel. Bu şeyden kurtulalım diye birazcık da söylüyorsun sanırım. Yani Batı tamam geliştirmiş, emeklerini şey yapmıyoruz, yok saymıyoruz. Ama bu bizim müziğimiz önce, bizim bu topraklarda yapılan şeyler. Altında kökenin de yer altında görünmeyen kısmında buradan götürülen çalgıların geliştirilmesi sürecinin bir parçası var. Yani eğer haç seferleri olmasaydı, onlar buraya gelmeseydi bu iş hiç başlamayacaktı. Zaten Rönesans'ın bile
en önemli birkaç tetikleyicisinden birinin Haçlı Seferleri olduğu konusunda birçok tarihçi hemfikir diye biliyorum. Ben tarihçi değilim, bu konuda iddialı konuşamam. Şu an söylediklerim tamamen bir cahil Viyonselci bakış açısıyla, tamamen mesleki bir bakış açısıyla yorumluyorum. Bu, yoksa ben müzik tarihçisi, böyle bir şey yok. Ben Viyonselciyim. Yani bu söylediklerime karşı çıkanlar, aksi tezler geliştiren, onların mesleği. Benim mesleğim, ben çalgıcıyım, ben Viyonselciyim, o kadar. Ama gördüğüm kadarıyla rabat denen çalgıyı buradan alıp götürmeselerdi, ki bu bizim topraklarımız, aşağı doğru şeyi de katıyorum, Mezopotamya'ya doğru olan kısmı da katıyorum. Bu bölgeden aldıkları, götürdükleri birçok geometri, astronomi, aritmetik, birçok unsurdan sadece biri götürdüler, yüzyıllarca geliştirdiler. Sonra biz gittik, onları geri aldık. Bugün Çin nasıl birçok bir şeyi Amerika'dan alıp geliştiriyor, zamanında Japonya bunu yaptıysa, bu dünyada birçok yerde, birçok konuda, birçok şekilde oldu ve olmaya da devam edecek. Bu ne ilk ne son. Evet. Yani Belki şunu biz kötü bir şey yapmadık. belirtmek gerekiyor. Ben bugün bir şey okudum, o dikkatimi çekti. Osmanlı Devleti'ne işte Türk müziği nasıl geldi, işte Batı falan, bunlarla ilgili bir makale okumuştum. Yine Haçlı Seferlerinden yola çıkarak anlatıyor. Bu karşılıklı ülkeler arası verilen hediyelerde bir tanesinde bir orkestra geliyor yurt dışından ve enstrümanlarıyla birlikte Osmanlı Devleti'ne hediye ediliyor. Ondan sonra ikinci gelen hediyede bir tane kilise orgu var ve tabii ki farklı farklı yaklaşımlar var. Ve bir süre sonra zaten işte Donizetti'nin şefliği geçiyor. Mesela Abdülhamit, çok önemli opera eserleri var. Çok ciddi önemli eserleri var, opera eserleri. 3. Selim'in zamanında Selim var şimdi. aynı şekilde Evet. çok ciddi eserler ortaya çıkıyor. Yani aslında iki toplum, eğer farklılaştırılanlar olduğunu düşünürse, iki toplum hep iç içe. Yani gerek savaş olsun, gerek kız alıp vermeler olsun vesaire, yani hep iç içe. Toprak olarak da sınırlar onlar bir şekilde çizilmiş olabilir ve devletler bunların sınırlarını çizmiş olabilir, ama insanların, toplumları mutlaka iç içe. Yani bizim şu anda interneti kullanıyor olmamız bile iç içe olduğumuzun bir göstergesi. Zaten küreselleşme bunun göstergesi. Yani bunu istesek de ayırt edemeyiz. Hani soy ağacına bakıldığında da yine iç içe bir soy ağacı ortaya çıkıyor. Yani Evet, hiçbir evet. şekilde bu ayırt edilmesi söz konusu değil yani bence. Çiçekle bile genetik benzerliğimiz o aya bakan çiçeğiyle bile %67 genetik benzerlik gösteriyoruz. Çok güzel bir noktaya değindin, evet. Haklısın. Peki, emeğinize sağlık diyorum ben tekrar. Bu bölümü de burada Teşekkürler. sonlandıralım. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen bir son tur isterseniz söyleyin. Lütfen videoyu yayınladığımız medya ortamlarında altına ister iyi niyetli, ister kırmak için her türlü yorumunuzu yazın. Her şeye açığız. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu upuzun bir yolun, kocaman bir duvarın sadece bir tuğlası. Kolay bir süreç değil ama vazgeçmeye falan da niyetimiz yok. Bu topraklar bizim, burası Anadolu, biz Türk'üz ve bundan da gurur duyuyoruz. Atatürk'ümüzle, muasır medeniyete ulaşma çabamızla. Bu böyle devam edecek. Yapabildiğimiz, gücümüzün, sağlığımızın el verdiği sürece. Teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yani öncelikle size çok teşekkür ederiz, bu fırsatı da bize aynı şekilde sağladığınız için. Hem de yani bu kitabın, evet, şu an daha görsel medya daha aktif ve o yüzden görselde paylaşılanlar kesinlikle çok önemli. Her türlü yoruma, beğeni, eleştiri, varsa belki şikayet, farklı görüş, açığız kesinlikle, ve ümit ediyorum ki başka enstrümanlar için, arp, trompet, trombon veya herhangi bir yaylı çalgılar için bu da insanlar için bir sinyal olur ve insanlar da bu yolda belki farklı düşünceler içine girebilir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ben de şöyle diyorum, bu emekleri siz başlattınız. Ben de bir elçilik, aracılık yapmaya çalışıyorum sadece. Lütfen beğenenler kanala abone olsunlar. Beğendiklerini de söylesinler, beğenmediklerini de söylesinler. Müzisyenler ne kadar naif söylüyorlar, her fikre açığız diye. Ama iyi düşünenler, beğenenler
bu yeni medyanın bir adeti, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bunu paylaşmayı unutmazlarsa sevinirim. Bir daha görüşünceye dek hoşça kalın.